Bu videonun adı Türk gibi. Şimdi Türk gibi neden diyoruz? Çünkü bir Alman sözü var. Daha doğrusu Almanlardan bize geçen bir söz var. Diyor ki Türk gibi başlayıp Alman gibi bitirmek diye bir kavram ürettik diyor. Ne demek bu biliyor musun? Türkler çok heveslidir. Her şeye girer. Ama maalesef sonunu çok nadir getiririz. Türkiye'de batan şirket sayısı çok yüksektir. Ama bu videonun konusu şu değil. Türkleri aşağılamak değil. Türkler evet başımızın üstünde. Ben de şeref duyuyorum Atatürk Türkiye'sinde bir Türk olmaktan. Ama maalesef dünya bize niye böyle bakıyor? Dünya neden bizi bu kadar sevmiyor? Dünya neden bize aşık değil? Buna bakacağız. Ama sadece böyle aman biz Müslümanız o yüzden tükaka değil. Biraz daha düşünerek, biraz daha empati yaparak. Videonun altında yorum gelecektir. Hocam siz de Türkleri hayır değerli izlemesen. Türkler dönüp de kendini tanırsa en azından bu eksikleri giderebiliriz. Abartıyor muyum? Bakalım. Biz Akdeniz kuşağı insanlarıyız ve eğlenceliyiz. Yani kanımız kaynar. İtalya'ya git çok keyif alırsın o İtalyan insanlarından. Çünkü onlar da İspanya'da da böyle eğlencelidir. Ama çık Norveç'e o muhteşem şakalarını yapsan Norveçli suratına bakar aptal mısın diye. Şimdi bizim maalesef eğitimimiz çok eksik. Bakın öğretim ve eğitimimiz çok eksik. Bu yüzden de bir şeylerin kıymetini bilmiyoruz. Yani biyoloji eğitimi mesela gerçekten yanlış. Mitozu mayozu öğreteceksin ki ömrün boyunca hiçbir işe yaramaz. Bir zahmet hayvan sevgisi öğret. Nesli tükenen hayvanlara bakıyoruz. Adam çekip vurmuş. Anadolu leoparını vurmuş. Bilmem ne hayvanı ilk defa görmüş. O ebabil kuşunu vurmuş. Yani bunu eğiten kimse yok. Bunu geçiyorum. Bunu koruyan kimse de yok. Koruyan kimse değerini bilmek sadece hayvanları mı? Tarihin de yok. İvris köyündeki şu gördüğünüz anıta 43 tane mermi sıkılmış. Bu yol tabelalarında bile var ama bir Hitit anıtı 2700 yıllık Hitit anıtına 43 mermiyi sıkana kadar onu bilip koruyacak adam neredeydi? Arkeoloji sadece altın, sikke vesaire bulmaya çalışmak değil ki sen tarihine önce sahip çık. Tarih eğitimi de zayıf, çok zayıf. Türkiye'de tarih eğitimi yok. Sırf gaz tuz. Osmanlı öyle muhteşemdi, böyle muhteşemdi. Sen git bakalım bu toprağın asıl sahiplerine. Osmanlı'dan öncesine bir git. Sen dünyanın en eski medeniyetine sahipsin. Bu kadar mı? Yol tabelalarını kurşunluyorlar. Yani Türk halkı yol tabelasına kurşun sıkıyor. Diyeceksin ki hocam ben o değilim. Ben öyle insan tanımıyorum. Ama bu insan bu toplumda yaşıyor. Yaya geçidinde yol vermeyen öküz senin sayende yaya geçidinde yol vermiyor. Sen eğer ki yaya geçidinde onu cezalandırabilsen cezayı kim verecek? O zaman o cezayı verecek kurumu da eğitmen lazım. Güvenli şekilde karşıdan karşıya geçmesi için yapıldı ancak araçlar bu yaya geçitlerinde hiç durmadan yoluna devam ediyor. Aslında sürücüler bu noktada beklemesi ve yayaların geçmesi gerekiyor ancak işte görüyorsunuz yolun yarısına kadar gelmeden araçlar durmayacaklar mı? Çünkü burada trafik Kisbühel'deyiz ve gördüğünüz gibi yayaya saygı nasıl bir şey? Bakın şimdi Feyzi yaya olarak yola çıktı. Halk bunu istemeli. Halk yol tabelasına kurşun sıkan adamı da öbürünü de. Bugün bakıyorsunuz ben Ataşehir'de oturuyorum. İş yerim de Ataşehir'de. Ataşehir'in merkezi çok kalabalıktır. 2 tane kamera koysan kırmızı ışıkta geçenlerin parasıyla kameranın parası 10 kere çıkar. Bir günde çıkar hem de. Ama maalesef tabii ki Türk halkı maalesef rahat. Yaya geçidinde adam ezdiler. Sevinmeyi de bilmiyoruz. Yani milletçe maalesef sevinmeyi bilmiyoruz. İstanbul'da düğünde damadı vurdular. Doğu'da düğünde damadı vurdular. Düğünde damat vurdu. Halay çekerken kavga çıkıyor birbirlerini tarıyorlar. Ya düğünde neden silah var? Biz hala asker uğurlarken ateş ediyoruz. Düğünde ateş ediyoruz. Yani bir şeyi sevinince maç için, şampiyonluk için ateş etmek nedir? Nasıl bir hayvanlık bu ya? Sevinmeyi gerçekten bilmiyoruz. Evlenme teklifi için yol kapatan gerizekalı var. Ve bu haberlere baktığınız zaman tarihleri de farklı yani. Bunlar yeni tek bir haber değil. Adam E5'i kapatıyor, evlenme teklif ediyor. Polis geliyor diyor ki ama çok güzel bir amacım var. Umarım kısırlaştırılırsın. Senin gibi bir şeyin ürememesi lazım. Bu zihniyetteki adamı kimse protesto etmiyor çünkü. Diyeceksiniz ki ben o adam değilim ama sen o adamın yolu tıkadığı zaman orada duran insansın. İteleyeceksin, gidip konuşacaksın.
Ama diyorsun ki ben karışmayayım, öbürü diyor ben karışmayayım. Bak o zaman o adam orada o teklifi yapıyor. Türkiye'de apaçi denilen, ben o kelimeyi sevmiyorum ama maalesef alt kültürü yetişen, yeterli eğitimi almamış bir kültür yetişiyor. Ama o kültür iPhone kullanabiliyor. Yani o kültürü alıyor. Ama eğitimi almak istemiyor. Çünkü eğitimi almadan var olabiliyor. Almanya'da var olabiliyor musun? Amerika'da ben öküzüm ama yine de eğitim istiyorum diyebiliyor musun? İsteyemiyorsun. Toplum, sen bana ne dedikçe o adam öyle olacak. Maç ya. İspanya'da maç izledim. Bak İspanya'da. Sanat, yani adam oturuyor maçı izliyor. Çünkü orada bir tiyatro gösterisi gibi gösteri var. Messi, Ronaldo birileri bir şov yapıyor. Bu bir şov, gösteri. Nasıl ki Survivor baştan sona bir kast ise maç da aslında bir kast. Ama sonucu bilmiyorsun sadece. Sonucu oyuncular değiştiriyor, kalite değiştiriyor. Ama bakıyorsun, diyorsun ki arkadaş Türkiye'de maç izleyeceğim. Gidiyorsun bir küfür bir kavga, maç sonunda linç ediyorlar. Şu an ekranda görüyorsunuz. Kılıç kalkan çıkıyor, makinalı tüfek çıkıyor. Tam otomatik tüfek çıktı ya maçta adamın üstünden. Daha ne olsun? Psikoloji konusunda rezaletiz. Adam diyor ki intihar edeceğim, köprüye çıkıyor. Diyorlar ki atla. Bir tane değil, bakın ekranda gördüğünüz sonuçlara bakın, hepsi farklı günler. Adam atlamış ya. Şimdi bu ders olmuyor ki, intihar edecek adama atla hadi yolumuza gidelim diyorlar. Saygı yok çünkü. Saygı yok. Kaldırıma park etme. Bak Google sonuçlarını görüyorsun sadece ekranda. Görüyor musun engelli insana yapılanı? Aynı şekilde engelli adamın Türkiye'de hakkı da yok. Asansörü almadılar metroda. Ambulans şoförünü dövdüler ya. Bak engelli yok ya. Ambulans şoförünü yol vermedi diye döven ayılar var. Ve ambulans şoförü dövdüler diye farklı tarihlerden haber çıkıyor. Sadece bu kadar mı? Şaka yapmayı da bilmiyoruz. Şaka yaparken Türkiye'de vurulan insan sayısı 100'ün üstünde. Arkadaşına tabancayla şaka yapıyor. Onu geçtim. Türkiye'de şöyle bir olay oldu. Şu an ekranda görüyorsunuz. Maalesef havalı kompresörle aşırı hava basan hava tabancasıyla arkadaşın makatına sokup içerisine hava basıyor. Bağırsaklarını parçalıyor. Niye biz bu kadar garibiz? Neden bu kadar ilginç şeyler yapıyor? Dünyada hiç mi olmuyor? Oluyor ama bizde daha sık oluyor. Çünkü eğitim eksik. Adam cahil ve cahilliği sayesinde dolandırılıyor. Daha yeni ben Hızır'ım deyip, Hızır Aleyhisselam deyip adam dolandırdı, bana para ver diyor. Demiyor ki öbürü de ya Hızır benim karşıma çıkıp 1000 lira niye istesin? Yani şimdi genlerinde bir cehalet olunca bakın bu salaklık değildir. Bu cehalettir. Bu dini eğitiminde cehaletidir. Yani sen Hızır'ı yolda senin karşına çıkıp 1000 lira isteyecek adam diye düşünüyorsan senin okul eğitimin değil dini eğitimin eksiktir. Tüm bunları niye anlatıyorum size? Şimdi yurt dışına çıktığım zaman Türklerin kurallara uyduğunu, Türkiye'de hiç uymadığını görüyorum. Ama yeni yurt dışına çıkıp da bir AVM'nin ortasında piknik yapan birini göremezsin. Ya da çimlere yayılan. Türkiye'de nerede çim görürsen Türk halkı yayılır. Çok güzel yayıl. Ama sonra bir zahmet çöpünü topla. Etrafa, doğaya bir saygın olsun. Senden sonraki insana saygın olsun. Bu videonun konusu böyle hazır yaz da geliyor. İnsanlar bir evlenecek, havaya sıkmasınlar. Bilmem ne yapmasınlar. Bunları yani havaya ateş ederken o mermi aşağı indiğinde nereye gidecek diye düşünmeyen bir insan, çünkü çıkan her cisim iner de, katil adayıdır. Ve Türkiye maalesef sonradan soruyor. Bizi niye Avrupa Birliği'ne almıyorlar? Kaldı ki seni hiçbir zaman Avrupa Birliği'ne almayacaklar. Bunu bil. Çünkü Avrupa Birliği'nin adı Avrupa Birliği. Yani bunu İslam'la vesaire bir sürü açıklanır da hiç gerek yok şu anda. Avrupa Birliği'ne girmesen de yaşarsın. Ama merak etme, seni diğer birliklere de almayacaklar. Sırf Batı değil, Doğu da senin hiçbir birliğe almayacak. Geçiyoruz orayı. Senin dünyayı birinci kalite insan kabul edilebilmen için yolun çok. Senin bana ne dememen lazım. Ama sen de haklısın. Yolda birini uyarıyorsun, çekip vuruyor. Neden? Cezası yok. Alkollü araç niye kullanabiliyor o öküz? Çünkü cezası yok. Emniyet şeridine niye giriyor? Çünkü diyor ki veririm 160 lira en kötü ihtimal. Eğer her şeyin cezası 100 bin lira, 300 bin lira gibi bir şey olursa belki bir tık yavaştan eğitilmeye başlarız. Maalesef dünyada ceza ile değil görgüyle eğitim var. Yani Nürnberg'de mi nerede bir taksi şoförü ışıklarda durdu ama işin ilginci etraf bomboş, yani kamera yok, insan yok, hiçbir şey yok. 2 tane dükkan var ileride. Adam ışıklarda durdu. Araba geçmesi imkansız, bomboş bir yılda durdu. Niye? Adam öyle ruhunu eğitmiş. Umarım yeni nesile çocuk yetiştirirken bir parça daha az şaka yapmayı bilen, daha modern düşünebilen insanlar eğitirsiniz. Lütfen çizgi film izletirken bile bir parça dikkat edin ne izliyor.
Umarım kaliteli bir nesil olur. Türk neslinin şu an dünyanın kaç yıl geride olduğunu da aşağıda bir tartışırsanız sevinirim. Biz neden böyleyiz?